Merhaba arkadaşlar, Castle Chess TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Azerbaycan Chess Championship'teki 2026 turnuvasında birinci roundda erkekler kategorisinde oynanan bir oyun inceleyeceğiz. Bu oyun arkadaşlar Suat İbrahimli ve Aydın Süleymanlı arasında oldu. Bildiğimiz üzere arkadaşlar Aydın Süleymanlı bu sene Tata Steel turnuvasında üçüncü oldu. Ondan önceki sene ise ikinci olmuştu. Talihsiz bir durum diyelim arkadaşlar. Talihsiz bir durum diyelim. Birinciliği hak etmişti. Güzel oyunları vardı arkadaşlar. Kendisine buradan selamlar gönderiyorum. Umarım artık bir dahaki sefere Challenger turnuvasını artık domine eder ve kazanır diye düşünüyorum. Bugün arkadaşlar Aydın Süleymanlı güzel bir vezir fedası yapıyor. Bu oyunda çok heyecanlı geçti. Ve burada aslında anlatmak istediğim konu da ana teması ise yani 2166 bandındaki Suat İbrahimli ve 2628 bandındaki Aydın Süleymanlı arasındaki görüş farkını göreceğiz. Yani görüş farkı derken arkadaşlar oyuna bakış, oyundan ne anlıyoruz, oyunda neler yapılmış bunları anlayacağız. Zaten bundan önceki videoda da hatırlıyorsanız arkadaşlar 2000'lik 2100'lük bir arkadaşımızla 1400'lük bir arkadaşımızın oyun anlayışını görmüştük. Burada da bu oyun aslında bir örnek olacak. Görüş farkıyla alakalı arkadaşlar. Oyuna bakış, oyunda gelişmenin ne kadar önemli olduğu, çaprazların ne kadar önemli olduğu, şah tarafından sürüşlerin nasıl olduğu bunları öğreneceğiz aslında. Ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi Suat İbrahim'le arkadaşlar D4 hamlesiyle başlıyor ve buna karşılık arkadaşlar Aydın Süleymanlı'dan at F6 hamlesiyle esnek bir yaklaşım geliyor aslında. Yani merkezde direktmen piyon sürmeyerek arkadaşlar bekliyor ve diyor ki e, yani bu opsiyonu cebinde tutuyor aslında diyelim arkadaşlar. Ve buraya karşılık da at F3 standart gelişim hamleleri başlıyor ve burada arkadaşlar C4 hamlesiyle devam edilmiş. Buradan sonra e, e, E6 hamlesiyle aslında filini gördüğünüz üzere arkadaşlar filini aktif edip buralardan e, rok atmaya çalışacak aslında Aydın Süleymanlı. Buna karşılık tabii ki burada e, beyazlardan aslında güzel bir hamle daha geliyor arkadaşlar. E, Burada işte diyor ki ben de bu piyon önemli değil. Zaten şu anda bu piyonu arkadaşlar alması herhangi bir şeye yaramıyor. Tempo veriyor. Gözle şah çekip yine bu piyonu alabilir. Bu aslında fethedilmiş bir piyon değil. Buradan filmi geliştirerek diyor ki ben oyuna devam edeceğim diyor. Evet, buna karşılık filleri değişmek istemiş ve Aydın Süleyman da hayır demiş. Ben bu fili değiştirmiyorum demiş ve roklar atıldıktan sonra oyun bu halde devam ediyoruz. Evet, atıyla bir gelişim yapıyor Aydın Süleymanlı ve buna karşılık da vezir C2 hamlesiyle aslında buradaki kareleri artık tutmaya başlıyor. Sonuçta bu kareye atın zıplaması bizim istemediğimiz bir şey ve buradaki artık piyon da düşebilir. Çünkü sonuçta roklar atıldı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Piyonu artık tutulması gerekiyordu ve tuttu. Buna karşılık merkeze bir piyon daha geliyor arkadaşlar. Merkezi sağlam tutuyor Aydın Süleymanlı. Ve e, fil F4 hamlesiyle aslında bu çaprazı değerlendirmek istiyor. Bu çaprazda bu sürüşleri biraz yavaşlatmak istiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu çapraza çift basılıyor. O yüzden sürüşleri biraz engellemek istiyor. Buna karşılık evet Aydın Süleyman'dan arkadaşlar prensipli bir yaklaşım. Alan kazanmaya çalışıyor ve rakibinin ne yapmak istediğini görmeye çalışıyor. Burada arkadaşlar bilgisayarın zaten ilk önerisi bu hamleydi arkadaşlar. Kale D1. Buraya kadar her şey normal arkadaşlar. Her şey hazırlanılmış, çalışılmış. Öyle söyleyebilirim size. Ondan sonra burada e, Aydın Süleymanlı A4 hamlesini yaptıktan sonra aslında rakibine diyor ki ben bir tane daha sürdüm, biraz daha alan kazandım. Sen ne yapacaksın diyor. Ve rakip burada artık A3 hamlesini yapıyor Suat İbrahimli. Burada artık at merkeze geliyor Aydın Süleyman tarafından ve bu hamleden sonra aslında oyun şu ana kadar arkadaşlar dengeli. Şu anda yani herhangi bir kazanç yok. Herhangi bir iki tarafta yani eşit diyebiliriz arkadaşlar. Ve buradan sonra değişildi ve değişildikten sonra evet Aydın Süleyman'ın arkadaşlar F6 hamlesini yapıyor ve filin yerini artık sorguluyor arkadaşlar. Ve burada sağlam bir hamle daha geliyor. Bakın arkadaşlar G5 hamlesi. Arkadaşlar diğerki oyunda anlattığım üzere yani şah kanadından sürüşler tehlike yaratabilir falan tarzında konuşmuştum hatırlıyorsunuz ama her zaman değil arkadaşlar bu. Bu kontrollü sürüşler yani şahı aslında güvenlik
şaha hemen ulaşılmıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ve bu atak başlatıyor ve filin yerini de sorguluyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu fil artık gidebileceği kareler burada kısıtlı kaldı ve fil kötü konumda kaldı. Bu yüzden buradan sert agresif bir hamlesi geliyor Aydın Süleymanlı'nın. Bu hamleden sonra ise arkadaşlar fil gördüğünüz üzere arkadaşlar başlangıç karesine döndü. Bu fil arkadaşlar kaç tempo kaybettiğini size söyleyeyim. Şuradan şuraya geldi. Ondan sonra buradaydı. Yani 3 tempo 4 tempo belki de kaybetti arkadaşlar. Fille oynanmış oldu. Burada halen daha gelişim yapılmadı. Atın çıkılması lazım. Kalelerin birbirini görmesi lazım. Burada sıkıntılar devam ediyor. Beyazlar için diyebilirim arkadaşlar. Ve burada sürüşler devam ettikten sonra evet bu hamle beyazlar tarafından geliyor F3 hamlesi. Arkadaşlar bu hamle kötü olmasının sebebi de işte buradaki çaprazların açılması arkadaşlar. Ve bu çaprazlar açıldığı için de aslında kötü. Ya tabii ki diyebilirsiniz buradaki çaprazlar da açık ama burada şu anda ulaşabileceği bir konum yok arkadaşlar. Fil her tarafı tutuyor. Fil burayı tutuyor. Ondan sonra şah güvende herhangi bir sıkıntı yok. Burada da şah güvende ama bunun açılması sıkıntı. Bu hamle iyi değil arkadaşlar. Yani buradan bu çaprazdan bir esinti oluşabilir daha sonrasında ve atını geri dönüyor Aydın Süleymanlı ve burada bu sürüş de geliyor. Bu sürüş arkadaşlar bu sürüş de iyi değil arkadaşlar. Bu sürüş de iyi değil açıkçası. Yani burada da tabii ki e, yani nasıl söyleyeyim alması aslında daha mantıklı. Bilgisayarla da analiz ettiğimde aslında bu şekildeydi. Neden iyi, neden iyi değil? Yani sonuçta zaten at buraya atıp kondu arkadaşlar. Burası bir merkez noktası oldu. İleri bir karakol oldu. Ve at burada rahatsız edilemiyor. Arkadaşlar atları bildiğiniz üzere arkadaşlar merkez karelerinde daha çok alanı kontrol edebildiği için atlar merkezi sever ve burada atı rahatsız edebileceği bir konum yok. Ve Aydın Süleyman da aynı şekilde atını hemen merkez karesine gelerek aslında atı canavar at yapmış oldu. Ve bu pozisyonda artık konum devam ediyor. Atını gelişiyor artık. Ve burada ee, yeniden bir hata geliyor arkadaşlar beyazlar tarafından. Evet bunu da evet Aydın Süleymanlı hemen değerlendiriyor. Bu piyon sürüşünden sonra gördüğünüz üzere artık e, şah tarafı parçalanıyor farkındaysanız. Burada bir atla alış oluyor arkadaşlar. Atla alış olduktan sonra evet ilk başta piyonla merkezdeki piyonu kesiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın F piyonuyla E'deki piyonu kesip aldı hemen. E, Aydın Süleymanlı bu güzel bir değişim oldu ve buradaki aslında fiyon yapısı da bozulmuş olduğunu görüyorsunuz. Çünkü sonuçta artık bu piyon artık düşecek arkadaşlar. Ve buradan sürüşün yani şuradaki özür diliyorum. Şuradaki sürüşün ne kadar kötü olduğunu aslında buradan anlayabilirsiniz. Çünkü bu piyon da artık düşecek. Ondan sonra yani alsa da almasa da buradaki piyon zayıf kalacak ve burada sıkıntılar başlayacak arkadaşlar. Onun için kötüydü. Bunu görmüş olduk şimdi. Evet şimdi e, Aydın Süleymanlı arkadaşlar bu hamleyle vezire basarak arkadaşlar atı istiyor ve burada Suat İbrahim de diyor ki tamam atımı istiyor olabilirsin alırsan eğer diyor. Ben de diyor ki piyonumu sürüp B3 hamlesiyle ben de senin atını ya da kaleni alacağım. Evet burada şimdi arkadaşlar bir büyük usta hamlesi geliyor aslında. Öyle söyleyeyim size. Büyük ustanın neden büyük usta olduklarının aslında tespiti geliyor burada size. Bakın arkadaşlar diyor ki istediğini alabilirsin. Yani tek hamlede tek taş alabilirsin. Ya kaleyi alacaksın ya atı alacaksın diyor arkadaşlar. Ve burada Suat İbrahimli diyor ki ben bu atı alırım. Olay bitsin diyor. Ondan sonra e, fille de arkadaşlar buraya alarak devam etmiş. Suat İbrahimli. Evet burada aslında güzel bir hamle geliyor. Diyor ki Suat İbrahimli ben bu piyonu aldım. Sen ama bu benim filmi alamazsın. Çünkü gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir açmaz var. Ve bu açmazdan dolayı diyor ki benim filmi alamazsın diyor. Ama tabii ki Aydın Süleymanlı işte arkadaşlar burada GM'lerin farkını göreceksiniz. Yani oyunu nasıl okuduklarını nasıl analiz ettiklerini göreceksiniz. Evet burada diyor ki evet Aydın Süleymanlı alabiliyorsan al vezirimi hiç önemli değil diyor. Bu pozisyon bana kazanç diyor arkadaşlar. Hesapladım diyor yani her şeyi. Ve burada artık vezir fedasından müthiş bir vezir fedasından sonra aldıktan sonra kalemiz arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel bir hattı kontrol ediyor ve kale buralara inecek artık bundan sonra ve bundan sonra beyazlar e, yani şah H1 hamlesini yapıyor ve buradan sonra artık kale aşağı indi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kalenin aşağı inmesi
buradaki ikinci hatlara inmesi, kale ikinci hatları sever arkadaşlar. Kale ikinci hatta geldikten sonra burada tehlikeler artık başlıyor. Ve filler de arkadaşlar canavar gibi, farkındaysanız iki tarafı da kontrol ediyor arkadaşlar. Yani açılacak bu hatlar artık. Vezirini kaçıyor. Vezir kaçtıktan sonra oradaki boştaki piyonu alıp aslında tehdit buraya inmek ve diyor ki ben bu hattı aldım, ikinci hattı aldım diyor. Bu hamleden sonra diyor ki beyazlar, diyor ki sen o filini bir geç diyor ya, bir yerini değiştir de bir bakalım ne olacak tarzında bir soru soruyor. Ama işte arkadaşlar burada Aydın Süleymanlı farkını gösteriyor. Evet, diyor ki arkadaşlar ilk başta tehdide baktığınızda çoğu oyuncu aslında filini kaçıyor genellikle. Yani fili kaçmak arkadaşlar tamam olabilir. Yani yapılabilir, sorun değil. Ama arkadaşlar bir tehdite karşı ilk başta bakmanız gereken şey, eğer o bana tehdit yapabiliyorsa ben ona karşı daha sert bir tehdit yapabiliyor muyum? Bunu değerlendirmek lazım. Burada da Aydın Süleyman'ın işte arkadaşlar bakış açısını görüyorsunuz. Diyor ki evet, diyor ki filmi alabilirsin. Ben de senin filmini istiyorum ama diyor. Sen ne yapacaksın diyor burada. Evet, diyor ki ben de vezirle senin filmi tutuyorum diyor. Senin filmini de halen istiyorum diyor. Ve Aydın Süleyman'dan arkadaşlar hemen değişim geliyor. Ve burada artık pozisyon gördüğünüz üzere iki fil, iki tane canavar fil ve e, oyun burada bitiyor aslında. Son hamleyi yapıyor ve oyun bitiyor. Aslında oyunun bitmesinin sebebi de belli. Arkadaşlar ilk başta pozisyonu değerlendirirken şöyle söyleyeyim size. İki tane fil oyun sonunda kaleden aslında üstün. Burada yani filler rahat bir şekilde tutuluyor. Burada sürüşler var. Şah yavaştan yaklaşıp arkadaşlar buradaki piyonları toplama şansı var. Buradaki piyonlara herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Buradaki fil tutuyor burayı. Piyon sağlamda. Tabii ki bu pozisyon artık terk oldu. Aydın Süleymanlı güzel bir vezir fedası yapıyor. Oyunu gerçekten domine ediyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bir GM'nin bakış açısını gördünüz burada. Ve burada 2166 puanla Suat İbrahim'le oynuyordu. Oyunu tutmaya çalıştı. Gerekince saldırmaya çalıştı o da, ama olmadı tabii ki. Kendisine de başarılar diliyoruz Suat İbrahimli'ye. Aydın Süleymanlı'ya da buradan selamlar yolluyorum. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir vezir fedası. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Umarım oyunu da beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.